Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen tepsi yaptığımız kete tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. Yarım bardak eritilmiş tereyağı ekliyorum. 2 adet yumurta akı ekliyorum. Sarıların üzeri için ayırdım. Yarım bardak kadar da sıvı yağını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 3 bardak kadar un ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 3 bardak kadar un ekledim. 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Çok az daha ekledim. Gözüme az geldiği için kendi damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda olması gerekiyor. Hamuru toparladım. Toparladıktan sonra mutlaka 4-5 dakika kadar güzelce yoğurun. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. 1 saat kadar dinlendirdim. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Eğer bu işlemi yapmazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. 4 eşit parçaya bölüyorum. Ben ketelerimin biraz ince olmasını istediğim için 4 eşit parçaya bölerek 4 tepsi elde ediyorum. Eğer daha yumuşacık pofidik pofidik olsun isterseniz de 3 tepsilik ayarlayabilirsiniz. Bezeleri ayarladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini streçle kapatıyorum. Tepsileri tek tek hazırlıyorum. Bir tepsi fırına girdikten sonra diğer tepsiyi hazırlıyorum ki çok fazla tepsi mayası olmasın. Tamamen elinizle de büyütebilirsiniz. Merdane yardımıyla da büyütebilirsiniz. Hangi şekilde kolay geliyorsa o şekilde hazırlayın. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Yuvarlak tepsiye göre ayarladım. İsterseniz kare büyük tepside de yapabilirsiniz. Eğer kare büyük tepsi kullanacaksanız bu hamurdan 3 tepsi elde edebilirsiniz. Yine dediğim gibi pofidik pofidik yumuşacık olmasını istiyorsanız da yine kare tepsiden 2 tepsi yapabilirsiniz bu hamurdan. Tepsiye yerleştiriyorum. Eşit bir şekilde dağıtmaya özen gösterin. Kalın olan kısımlarını daha fazla çekiştiriyorum. İyice büyüttükten sonra yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum.
Tepsi mayasını yaptıktan sonra 2 tane yumurta sarısına 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar da süt ekledim. Yarım çay kaşığı kadar da pekmez kullandım. İsteğe bağlı olarak dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Fırça yardımı ile her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Bir rulet yardımı ile 8 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra bir kaşık yardımı ile şekillendiriyorum. İsterseniz çatalla yüzeyini çizerek de hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şekillendirme aşamasını yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişiriyorum. Muş da kete olarak yapılıyor ama daha çok çöreğe benziyor. Dilerseniz bir merdane yardımıyla açtıktan sonra içerisine iç de koyabilirsiniz. Haftada 2-3 tepsi yapıp kahvaltılarda tüketiyoruz. Sizlere de fikir olur. Çok beğeneceğinize eminim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.